Herkese merhaba arkadaşlar. Tarot günlüklerim olarak bir video ile daha karşınızdayım. Bu videoda karar açılımı yapacağız. Bu konuyla alakalı da çok fazla soru alıyordum. Karar açılımı nedir? Nasıl yapılır? Bazı spesifik kartlar var. Onlardan bahsedeceğim. Başlamadan önce hızlı bir şekilde hemen duyurularımı yapayım. Temel Tarot Eğitimi, Açılım Örnekleri kursu ve Katina Eğitimi kursum var. Udemy'de açıklamada linklerini bırakıyorum. Oradan inceleyip direkt satın da alabilirsiniz. Veya bana Instagram üzerinden tarot.günlüklerim hesabından bana da yazabilirsiniz herhangi bir sorunuz olursa. Bunun dışında başlamadan önce de videoyu beğenir ve kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Bu sayede ben de daha fazlasını yapmak için, daha da güzel videolar, daha çeşitli videolar çekmek için bir motivasyon elde etmiş olurum. O yüzden kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum. Şimdiden iyi seyirler diliyorum. Hazırsanız videoya başlıyoruz. Evet, karar açılımı 7 kartla yapılıyor arkadaşlar. Önce kartlarımızı seçelim. Şuradan rastgele 7 tane kart seçeceğim ben. Sizlerle birlikte yapalım. 3, 4. Tabii ki böyle seçmek birazcık hızlı oluyor ama 1, 2, 3, 4, 5, 6 bir tane daha seçelim. Şu olsun 7 ve şunları kaldıralım. Karar açılımı 7 kartla yapılıyor arkadaşlar ve burada birçok öğrencim ve birçok bana soru soran birçok kişinin yanlış anladığı bir durum var. Karar açılımı iki karar arasında yapılan bir açılım değil. Yani örneklendirerek yapacağım, hatta sorumuzu da o soru üzerinden gideceğiz. Evet, 7 kartımızı şimdi yapacağız açılımı. Burada bir açılımın diziliş şekli var arkadaşlar. Buna dikkat etmenizi rica edeceğim. Yani normalde mantık olarak bakınca bir farkının olmaması gerekiyor ama hatta bunu da ayrı bir videoyla açıklayacağım. Neden bu açılım başlamalı, yani dizilimlere dikkat etmeliyiz, semboller neden bizim için önemli. Bununla ilgili bir video çekeceğim ama o zamana kadar bu şekilde yaparsanız çok sevinirim. Yani daha iyi olur daha doğrusu sizin için de. Şimdi elimizde 7 tane kart var. Birinci kartımızı, ilk seçtiğimiz kartımızı şu şekilde açıyoruz. İkinci kartımızı bunun hemen karşısına. Üçüncü kartımızı şöyle bana göre sol tarafa. Dördüncü kartımızı onun karşısına. Kader çarkı güzel. Beşinci kartımızı en uç. Altıncı kartımız onun karşısına. Yedinci kartımızı da gösterge kartı olarak koyuyoruz. Şuradan bakayım. Gözükmeyen bir kart var mı? Var. Şöyle birazcık daha yakınlaştıralım. Evet, bu şekilde sanırım. Şöyle. Evet, sanırım bütün kartlar bu şekilde gözüküyor. Birazcık yamuk olabilir sadece. Evet, şöyle koyalım. Bütün kartlar şu anda gözüküyor. Dizilim bu şekilde olacak. Bunun nedeni dediğim gibi daha sonra anlatacağım. Burada karar açılımında dikkat etmemiz gereken şey, yani en önemli şey şu. Bu iki seçim arasında yapılacak bir açılım değil. Yani X'i mi tercih etmeliyim, Y'ye mi tercih etmeliyim tarzında bir açılım değil. X'i yaparsam ne olur, X'i yapmazsam ne olur? Üst taraf genellikle olumlu olan taraf, yani X'i yaparsam ne olur? Alt taraf ise X'i yapmazsam ne olur tarzında oluyor. Tabii bu sorulan soruya göre çok fazla çeşitlenebiliyor. Ona göre tekrardan bir düzenleme yapabilirsiniz. Bu konuda çok fazla problem yok. Bunun dışında yine karar açılımında bazı spesifik kartlar vardı. Bunları da videonun sonunda zaten anlatacağım veya şuraya bir yere koyarım büyük ihtimalle. Aşk kartı, kader çarkı, dünya, yıldız ve mahkeme kartları burada bir önem teşkil ediyor. Bunların ayrı bir anlamları var. Bunlardan da şimdi size bahsedeceğim. Öncelikle şimdi soru olarak direkt başlayalım. Sorumuzda çok, nasıl diyeyim, klasik, spesifik bir soru olsun daha doğrusu. Yani bir iş var, bir durum var. Yani biz İstanbul, tamamen atıyorum bu şeyi, İstanbul'a taşınmamız gerektiren bir durum var. İstanbul'a taşınırsam ne olur, taşınmazsam ne olur? Sorumuz bu olsun arkadaşlar. Ve bu konu üzerinden gideceğiz. Şimdi ilk olarak dediğim gibi büyücü kartı zaten bizim gösterge kartımız olarak çıkıyor. Büyücü kart, yani gösterge kart, daha önceki açılımlarda size anlattığım gibi gösterge kart, merkez kart çok önemlidir. Yani bütün kartları aslında merkez kartı göre açıklayacağız. Ona göre yorumlayacağız. Burada büyücü kartı bizim bu konunun neyle alakalı olduğunu, bu İstanbul'a taşıma işinin neyle alakalı olduğunu, bizim
neden bunu istediğimizi ya da bunu neden yapmak istediğimiz nasıl diyeyim, neden demeyelim de buna. Yani bu konudaki duygu ve düşüncelerimizi bize gösteren karttır. Şimdi burada büyücü kartı, Büyük Arkana'nın en önemli kartlarından bir tanesi, çok büyük bir başlangıç. Hayatımızın her alanını bir şekilde etkileyecek bir başlangıçtan bahsediyor ve büyücü kartı, yani bir sıfırdan başlama bizi, yani diğer şu kartların hepsini göz ardı ederek söylüyorum, bir heyecan, bir istek de aslında bu durumda var. Şimdi üst taraf ne dedik? Taşınırsak ne olur? Taşınmazsak, alt tarafta taşınmazsak ne olur? Büyücü kartı bize bunun aslında bu seçimin nedenini ve neden olabileceği etkileri bize gösteriyor. Diğer taraflar ise şu yukarıya doğru gittiğimizde ise kronolojik sırayla neler olacak onu bize gösteriyor arkadaşlar. Kronolojik sıraya göre bunu özellikle söylüyorum. Yani aşama aşama bizi neler bekleyecek, hangi zorluklar bekleyecek, bunlardan bize bahsediyor. Şimdi İstanbul'a gidersek ne olacak sorusunun birinci kartımızda İmparatoriçe çıkıyor. İmparatoriçe kartı bize oranın gerçekten bolluk bereket getireceğini, hayatımızın birçok alanında özellikle ilk gittiğimiz zamanlarda çok güzel şeyler elde edeceğimizi, çok güzel şeyler ve böyle nasıl diyeyim, bir büyülenmeyi de bize gösteriyor. Yani bir şeyler bizim gerçekten istediğimiz gibi olacak. Kendimizi çok fazla özgür hissedeceğiz ve özellikle ilk gittiğimizde maddi ve manevi birçok durumdan kendimizi yani güvende hissettiğimiz bir alana, bir ortama gireceğiz. İkinci kartta ise çıkan para sekizlisi diyelim, tılsım sekizlisi. Bu durumun zaten biraz işle alakalı olduğunu az çok bu karttan da anlayabiliyoruz ve 8. yani ikinci kartımız buradaki tılsım sekizli kartı bize çok fazla çalışacağımızı, yani iş hayatının bizim üzerimize çok fazla gireceğini söylüyor. Aslında bu iyi veya kötü bir anlam olarak tabii ki değerlendirebilir ama sonrasında çıkan ölüm kartı bu çalışmanın bize artık zarar vereceğini, zarar vermeye başlayacağını söylüyor. Buna daha dikkatli bir şekilde bakmamız gerektiğini söylüyor. Yani bunu çok bu iş hayatını, özellikle çalışma hayatını çok abartmadan buraya devam etmemiz gerektiğini söylüyor. Bu arada şunu da söylemem gerekiyor. Burada tarot sizin adınızda hiçbir şekilde karar veremez. Tarotun hiçbir açılımı da size şu kararı ver, bu kararı ver diyemez. Bu da adı her ne kadar karar açılımı olsa da bize söylediği şey aslında bu durumun iç yüzü. Yani ne yapmalıyız, ne bizi etkiliyor, hani neleri bilmemiz gerekiyor, bunu bize söylüyor. Yani buradaki gördüğünüz ölüm kartı hayır sakın oraya gitme gibi bir anlam değil. Aslında her zaman söylediğim bir uyarıyı gösteriyor bize. Yani şöyle baktığımız zaman İmparatoriçe aslında çok güzel bir başlangıç, bizim için çok güzel bir giriş oluyor. Daha sonra iş hayatımız yolunda gitmeye başlıyor ama bu iş hayatına bağlı olarak da bir şeyler bizim için ters etmeye başlıyor. Eğer şuradaki dengeyi güzel bir şekilde koruyabilirsek, yani burada kendi özgürlüğümüzü ve iş hayatımızın bize getirdiği o kıskacı bir dengeleyebilirsek böyle bir sorun yaşamayacağız. Ama eğer ki hiçbir şey yapmazsak büyük ihtimalle böyle bir problemle karşılaşacağımızı, yani artık bu işin bizi boğacağını, hayatımızda çok derin etkiler yapacağını bize söylüyor. Şimdi alt tarafa geçiyoruz. İstanbul'a gitmezsem ne olur? Yani bulunduğum yerde kalırsam ne olur? Burada da aynı şekilde kronolojik sırayla 3 farklı kart yorumlayacağız. Burada karar açılımına özel bazı kartlardan bahsetmiştim. Kader çarkı da onlardan bir tanesi. Videonun sonunda bunları tek tek göstereceğim, tek tek vereceğim. Ama burada diyor ki kader çarkının çıktığı kısım bize şunu söylüyor. Biz kararımızı vermiş olsak dahi gönlümüz buradan yana, yani bunun çıktığından yana, eğilimimiz bu karar, yani buraya baktığımızda İstanbul'da kalmaktan yana. Eğer gitmeyi tercih ettiysek bile asıl isteğimizin burada bulunduğumuz yerde kalmaktan yana olduğunu gösteriyor. Kader çarkı bize burada bundan bahsediyor. Zaten birinci kartı bu şekilde yorumluyoruz. Burada kalırsak bir nevi kendimizi bir güvende hissedeceğiz. Yani taşınmazsak aslında, yani diğer kararı dediğim gibi vermiş olsak dahi, yani %100 İstanbul'a gideceğim desek bile içimizde bir taraf kalmaktan yana. Burada kader çarkıda onu görüyoruz ve devamında çok ciddi bir ikilem yaşayacağız. Acaba gitmeli miydim? O riski almalı mıydım? Yani burada kaldım ama belki orada çok daha farklı şeyler olacaktı ve bu Kılıç İkilisi bu konuda gerçekten çok ciddi bir fikir ayrılığından bahsediyor ve bu hayatımızın duygusal anlamda da, bilinçaltı anlamında da her alanı çok ciddi bir şekilde etkileyeceğini söylüyor ve bununla birlikte gelen o yoğunluk, yorgunluk diyelim biz buna daha doğrusu, değnek konusuyla gelen bir yorgunluk ve hayatımızın gidişatında böyle sırf şu kararı veremediğimiz için veya bu kararı bu yönde kullandığımız için bize vereceği yükten bahsediyor ve biz bu yükü belki de sürekli taşıyacağız. Peki şimdi burada ne yapmamız gerekiyor? Gördüğünüz gibi iki tarafta aslında birbirinin
yani az çok aynısı gibi diyebilirim. Yani burada şunu aslında tarot bize söylüyor. Eğer ki İstanbul'a gideceksen şu iş hayatını, şu dengeyi güzelce kurmaya çalış. Eğer ki gitmeyeceksen bunun bir tercih olduğunu bil. Yani bunu düşün ve bundan sonra hayatının geri kalanında bunu düşünme. Yani İstanbul'a gitseydim ne olacağı düşünme. Eğer bunu düşünürsen bulunduğun ortamda da mutlu olmayacağını size zaten gösteriyor. Karar açılımı aslında bu şekilde yapılıyor. Yani bunu özellikle çekmek istedim çünkü çok karman çorman şeyler var internette ve öğrencilerimden gelen sorular da biraz farklı yöndeydi. Tabii çok daha spesifik anlatımlar yapılabilir ama hızlı geçmek durumunda kaldım. Burada işte 4 tane büyük arkana kartının çıkması aslında bu kararın bizim için gerçekten önemli olduğunu gösteriyor. Çok fazla element kartları çıkmamış. Sembolik anlamda da, sembol olarak baktığımızda da ya işin birazcık aslında duygusal olmadığını, yani duygusallığın dışında özellikle maddi bir durum. Maddi de her zaman söylüyorum, direkt para olarak düşünmeyin. İşin birazcık daha böyle duygusal, ruhsal bir durumla alakalı olduğunu söyleyebiliyoruz şöyle genel kartlara baktığımızda. Karar açılımında da ne diyebilirim, burada başka ekleyeceğim bir şey yok. Evet, burada söylemek istediğim şey karşı tarafa, yani kendiniz için de yapıyorsanız veya bir başkası için de yapıyorsanız kesin bir şeyler söylemekten kaçının. Karar açılımı kesinlikle böyle bir açılımda. İşte burada İstanbul'a git veya hayır burada kalmalısın gibi bir durum değil. Size şu anda açılımı yaptığım gibi olası gelecek senaryolarını ve dikkat etmeniz gereken şeyleri karşı tarafa bu şekilde söylemeniz gerekiyor. Şimdi videoyu burada durduracağım. Şu size bahsettiğim o spesifik kartları bir ayırıp size o şekilde, yani bu spesifik kartların anlamlarından bahsedeceğim. Evet, bu 5 kart karar açılımı için çok önemlidir. Bunu karşı tarafa söylemenizden yana değilim. Yani soru soran kişiye bunu sizin söylemeniz gerekmiyor. Yani yorumlamayı bunlara dayanarak yaparsanız daha güzel olur. Birincisi dünya kartı. Dünya kartı bu hangi tarafta çıktıysa aslında bizim yerimizin orası olduğunu gösteriyor. Yani üstte veya altta. Üstte çıktıysa biz üstte kalmalıyız. Orası bizim için daha güvenli, daha iyi. Yani diğer taraf birazcık açıkçası risk olacak ve bunu bilerek yorumlamamız gerekiyor. Tabi burada hani bak burada dünya kartı çıktı, sen burada kalmalısın gibi değil. Bu konuda sadece bu kişiyi uyarmamız veya kendimize bakıyorsak kendimize uyarmamız gerekiyor. Bak burası daha güvenli, daha iyi bir şey bizim için, daha iyi bir karar, daha iyi bir seçenek. Diğer taraf biraz risk ama bu riskin sonunda çok güzel şeyler de elde edebilirsiniz. Bu tabii ki çıkan açılımla alakalı. İkinci kartımız kader çarkı. Bunu zaten açılımda da gösterdim. Açılımda da söylemiştim. Yani aksini tercih etsek bile bu kader çarkının çıktığı yer bizim aslında gönlümüzde yatan yer. İşte deminki şeyde neydi? İstanbul. İstanbul'a taşınmalıyım, taşınmamalı mıyım? Yani İstanbul kararını versek de bizim gönlümüz kalmaktan yana. Onu gösteriyor. Aşıklar kartının çıktığı taraf, yani sonuç ne olursa olsun bu aşıklar kartının çıktığı taraf yönünde biz kararımızı vermişiz zaten. Yani bu sonucu çok fazla değiştirmeyecek. Altta veya yukarıda nerede çıktıysa biz o kararı ona göre vermişizdir. Yıldız kartı geleceğimize dair çok güzel şeylerin olabileceğini söylüyor. Yani hangi tarafta çıktıysa o taraf bize çok güzel şeyler katabilir. Yani peşinden gidip çok güzel bir hayat kendimize kurabiliriz veya o çıkan taraf bizim gerçekten geleceğimizi iyi yönde etkileyecek bir güzel olaylara neden olabilir. Bunu gösteriyor. Tabii ki de bunu karşı tarafa daha böyle risksiz bir dille anlatmamız gerekiyor. Son olarak mahkeme kartı da yani burada genelde birçok çeviri bunu hazine olarak çeviriyor. Yani hazinemizin bu kartın çıktığı tarafta olduğunu gösteriyor ama işte bunu birazcık daha böyle nasıl diyeyim, hayatımızın o ağır katmanlarını, yani hayatımızı yoluna koyacak katmanları aslında bu kartın çıktığı tarafta vereceğimizi, orada karşımıza çıkacağını bize söylüyor. Bu 5 kart önemli arkadaşlar. Yine bunlarla alakalı bir sorunuz olursa mutlaka yorumlar kısmında yazın. Bunu ekstradan elimden geldiğince anlatmaya çalışırım. Videom burada sona eriyor. Dediğim gibi eğitimlerime mutlaka bakın. Açıklama hanesine bırakacağım. Bunun dışında tarotgünlüklerim.com kanalında da bir blog sitem var. Orada da işinize yarayabilecek yazılar olduğunu düşünüyorum. Orayı da bir kurcalayabilirsiniz, bakabilirsiniz. Güzel şeyler var çünkü. Umarım bana ayırdığınız vakti hak etmişimdir. Bir başka videoda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.